Adını Feriha koydum ilk dizim. Onunla başladım. Onun ilk sezonunun yazında Anadolu Kartalları diye bir pilot filmi çektik. İlk filmim. Zaten daha başka yapmadım. Bu yaz yapacağım inşallah bir tane. Ondan sonra da Medcezir adlı projede oynadım. Pardon, adını Feriha koydum bitti. Emir'in Yolu olarak devam etti. Kısa bir süre. Ben onları hep bir tutarım. Ayırmadım da o yüzden bir proje gibi onlar benim için yani. Devamı olduğu için. Ya toplam 3 projem var. 2 dizi, bir sinema. Bu karakterleri biraz açabilir misin? Tabii sinemada bir üst teğmen pilotu canlandırdım. Ahmet Onur diye. E, Normal orta halli bir ailenin çocuğu. İşte kendi kafasına koyup pilot olmayı hedeflemiş ve küçüklüğünden beri meraklı. Sonunda pilot oluyor, sınavlara giriyor. Derken işte babası vefat ediyor. O sırada sınavları var, morali bozuluyor. Uçuş hakkı elinden alınıyor. Kız arkadaşıyla problemler yaşıyor falan. Ama sonuçta yine hırslı bir çocuk olduğu için sonunda yine hedefine ulaşıyor. Çok hırslı bir karakterdi Ahmet Onur'da. Şimdi oynadığım dizideki Yaman da yani inanılmaz bir sınıf farkından gelip Medcezir'de oynadığım karakterden bahsediyorum. Yani en ücra köşelerden gelip böyle zenginliğin içine girmiş bir çocuk. Yani Yaman'ın hikayesi açıkçası bir başarı hikayesi de diyebilirim. Yani hiç aklında olmadığı yerlere geliyor ve müzik yapmaya başlıyor. Hiç gitar çalmayı öğreniyor sevgilisi için ona Sevgililer Günü'nde hediye olarak. Ondan sonra birden bestelediği şarkı inanılmaz tıklanıyor. Müzik şirketlerinden teklifler geliyor dizinin ilerleyen bölümlerinde. Yani sonuç olarak Yaman da yokluk içinden gelip düzgün bir ailenin yanında evlatlık olarak onların sayesinde eğitimine ve kariyerine onların yanında devam ediyor. Sırf düzgün ve doğru karakterli bir çocuk olduğu için oradan kazanıyor o da. Yani yaptığımız işin sonu yok. Ne oynanacak karakter biter, yani ne de ben her yaptığım işten sonra bir dahaki iş gelsin diye, bir dahaki iş gelsin, başka iş yapayım, başka iş yapayım. Ne de ben iş yapmazsam mutlu olabilirim. E, Yani manevi olarak genelde mutlu olacağım şeyleri tercih ediyorum. Maddi kısmı sonradan geliyor. Benim ruhuma hitap eden, iyi hissedeceğim ve kariyerimin devamında da ya ne kadar şimdi sinemada oynayacağım, bundan önceki oynadığım 3 karakter farklıydı birbirinden. Sinemada oynayacağım karakter çok başka bir şey, çok uç bir şey. Yani benim için bir atlama noktası olacak o. Beni de çok zorlayacak bir karakter. Çok da değişik, farklı. Daha önce de çok az işlenmiş bir hikaye. Belki de yani çok sayılıdır. Bir iki yerde işlenmiş olabilir. Türkiye'de hiç işlenmedi global anlamda. Ee, Yani e, nereye kadar gidebilirsem şu anda gidebileceğim yerleri kestiremiyorum. Tamamen işime odaklandım. Gelen şeyler oluyor, okuyorum, kabul ediyorum. Bir hedef koydum kendime ama mesela buraya bu işe başlamadan önce bana sorsaydınız ne yapmak istiyorsun, ileride hedefin ne, kariyer planlaman ne falan diye ben oyunculuk yapacağım ve başarılı olacağım. Hiç aklımın ucundan geçmezdi bunu söyleyebilmek. Şu anda da öyle. Yani ne yapacağımı kestiremiyorum şu an. Ama bu sektörde kalbimin sesini dinleyerek bana yol gösterdiğine inanıyorum. O şekilde devam edeceğim. Boş zamanlarımda genelde pek boş vaktim yok. Yoğun bir iş temposunda çalışıyoruz. Haftanın 5-6 günü çalışıyorum. Bir gün 2 gün boşluğum oluyor. Onlarda da yeni projeler için hazırlanıyorum. Davul dersleri alıyorum. İşte yeni filmde baterist olacağım. Piyano dersleri alıyorum. Onu kendimi geliştirmek adına alıyorum ama. İleride lazım olur belki. Spora gidiyorum. Formumu korumaya çalışıyorum. Skit atıyorum.
Resim yapıyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Bu kadar. Karnıyarık. Bu arada onların da yemeklerini çok merak ediyorum. Spor yapıyorum, evet. Şu an ya olduğum formdan biraz daha daralmaya çalışıyorum ve kilo vermeye çalışıyorum. Yeni oynayacağım proje için o şekilde olmam gerekiyor. Ona göre spor yapıyorum şu anda. O formu yakalamak için. Bir yandan devam ediyor spor. Her zaman. Mucizelere inanırım. Hatta ya başıma gelen bir olay var, onu da anlatayım. Hıdrellez'de bu 2009 senesinde Hıdrellez'de Best Model'a gireceğim tam yarışma öncesi. Annem de çok böyle nazara işte Hıdrellez'de ufak şeyler yazılıp gül ağacının altına konur falan. Annem bana dedi, oğlum dedi, istediğin bir şeyi yaz dedi. İşte dileğini yaz dedi, yani Hıdrellez'de güzel olur falan. Güzel enerjiler gönder dedi böyle. Ben tamam anne dedim. İşte ben de bir kağıda yazdım. Best Model'a girecektim. Son 20 elemesine kalmıştım. Final olacaktı artık. Küçük bir kağıda işte Best Model'da iyi bir derece almak istiyorum. Ve ileride iyi bir dizide oynamak istiyorum diye not yazmıştım. Sonra onu ben normal kadife o keselere koyup gül ağacının altına koydum bizim evin bahçesindeki. Ondan sonra neyse oldu olaylar. Best Model'da birinci oldum. Adını Feriha koyduğumda başrol oynadım. Ondan sonra annem bana bunu adını Feriha koyduğum ikinci sezonunda bulup getirdi. Ben tamamen unutmuşum bunu. Aradan geçmiş 2 sene. Hatırlıyor musun diye kağıdı getirdi bana. Baktım böyle bir gözlerim doldu. Böyle bir olay geldi başıma. Yani bu mucizeydi bence. Duygusalım. Çok vicdanlı bir insanımdır. Ya öyle olduğumu düşünüyorum. Ya genelde içimde yaşadığım duyguları dışarı çok yansıtmam. Üzüntüyü daha çok. Ya hem işimizin de gereği çok böyle bir ya perdeli olmalıyız biraz. Görsel bir iş yapıyoruz, ekran önündeyiz. İşte senin moral bozukluğun yanındaki çalışma arkadaşına da yansıyor. Onu yansıtmamız lazım. Genelde duygularımı dışa göstermem. Ne ifade ediyor? Hiçbir şey. Yo, iyi eleştiriler, kötü eleştiriler. Kötü eleştirileri çok kale alırım, çok dikkate alırım. Yani mesela yazarlar şurada iyi oynamamış ya da şurada şöyle olmuş, saçı şöyle olsaydı, sakalı böyle olsaydı falan düşünürüm. Açığım ya eleştiriye. Eleştiriler, yani insana yapılan eleştiriler bence bir süre sonra doğru yolu buldurduğunu düşünüyorum. Oyuncu olmasaydım basketbol oynadım uzun yıllar, 8 sene falan. Ya 16-17 yaşındayken bizden daha küçüklere ders veriyorduk kulüpteyken. İşte daha ufak minik takımlara. Herhalde antrenörlük olarak devam ederdim. Öyle bir düşüncem vardı. Seviyorum çünkü çocuklarla, böyle insanlarla güzel bir şey yapıyoruz ve başarılı sonuçlar alıyorduk. İşte hazırladığımız küçük oyuncular bir maç galibiyetinde, bir maç müsabakasında galip geldiğinde ben de huzuren çok mutlu oluyordum yani. O yaşta olmama rağmen. Antrenörlük yapardım. Hiç bulunmadım. Ama çok isterim. Bize 23 Nisan'da geliyordu öğrenciler böyle bizim kardeş milletlerden, işte Özbek'ten, Türkmenistan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan. Çok eskiden ortaokuldayken ben. Onları şey yapıyorduk, 2-3 günlüğüne ziyarete geliyorlardı 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kapsamında. Biz alıyorduk, gönüllüler evlerine alıyordu. Böyle 2-3 gün bizde kalıyorlardı, gidiyorlardı sonra. Bir tane oradan Kazakistan'dan gelen bir arkadaş vardı, ismini hatırlamıyorum ama resimlerimiz var onunla. Beni bulsun falan diyor şimdi. Muhtemelen aynı yaştayızdır şu an. O da tabii benden bir yaş ufaktı galiba. Çok küçüktük ama ya 9-10 yaşında falandık belki. Yani 4. sınıf, 5. sınıf o civarda. Düşünürüm tabii, niye düşünmeyeyim. Gideceğim ama istiyorum ya, yakın zamanda ziyaret etmek istiyorum. Bir de duygu olarak çok yakınız. Zaten kardeşiz bir yerde.
Yani iyi, ya baktığımızda iyi enerji alıyorum ben Kazaklardan. Tabii ki Aslan'ı çok merak ediyorum. Nursultan Nazarbayev. Duvak açmak. Bir de Betaşar. Biliyorum onları. Bir de at hediye ediyorlar. Tabii ki yani neden olmasın yani projeye profesyonel olarak bakıp öyle karar veriyorum. Kimin yaptığı ya da bana yarayan bir şeyse, herkese yarayan bir şeyse neden olmasın? Çok isterim. Ya dillerimiz farklı, kültürlerimiz farklı. Bu kadar mesafe var arada ve ona rağmen biz arada ufak da olsa bir duygu bağı kurabiliyorsak, onlara hissettirebiliyorsak güzel şeyler ne mutlu bize. Onlara da çok teşekkür ederim ilgilerinden dolayı. Hepsini öpüyorum, selamlıyorum buradan.